Merhaba, ben Banu Aydın. 16 yaşındayım ve Meksika'nın Querétaro ilinde bulunan John F. Kennedy adlı Amerikan bir okulda okuyorum. Bugün bu videomda aslında en büyük hobim voleyboldan, onun için nelerden vazgeçtiğimden ve derslerimi nasıl etkilediğini bahsedeceğim aslında. Ben şu anki okulumun okul takımındayım, yani voleybol takımındayım. Daha önceki Çin'deki ve Türkiye'deki okullarında da okullarım voleybol takımlarındaydı. Hatta Türkiye'deki son 2 senemde, yani 7. ve 8. sınıfın başlarında da okulumun voleybol takımındaydım. Aynı zamanda kaptanıydım. Ve Çin'e gittiğimde 8. sınıfta, yani 2021 yılında pandemiden dolayı Wuhan Yanzet International adlı okulda okuyordum ve bütün spor aktiviteleri kapatılmıştı. Bu yüzden voleybola ara vermek zorunda kaldım. Fakat 9. sınıfta Meksika'daki okuluma başladığımda voleybol takımına yine girdim ve hala düzenli olarak turnuvalarıma, antrenmanlarıma ve maçlarıma gitmeye devam ediyorum. Çok küçüklüğümden beri, hatta kendimi bildim bileli aslında voleybol benim en büyük hobim. Hatta onun için %100 burslu okudum ve okulu bile değiştirmiştim. Kısaca anlatacak olursam, aslında Türkiye'nin en bilinen özel okullarından birinde okuyordum. Fakat her ne kadar voleybol takımında olsam da spor hocam beni bir türlü takıma almıyordu. Yani maçlara veya ne bileyim antrenmanlara beni sokmuyordu diyebilirim. Aslında yaşıtlarımdan çok daha uzunum ve hafta sonları ayrıyetten başka bir kulübe gidiyordum. Fakat hala hocamın gözüne giremiyordum ve sadece tek yaptığı şey başka bir arkadaşımla gidin kenarda top oynayın, birbirinize pas atın diyordu. Yani tek yaptığım şey buydu. 1,5 saatlik antrenman boyunca. Takımdaki diğer arkadaşlarımın anneleri sürekli spor hocamla diyalogdaydı. Yani sürekli antrenmanlara geliyorlardı. Hatta maç aralarında öğrencilere meyve soyup veriyorlardı. Hatta çocuğu, yani kızı takıma girmediği için okulu basan aileler bile vardı. Fakat benim annem böyle değil, yani öğrenci ve öğretmen arasında girmeyi doğru bulmuyordu. Göz önünde olmayı hiç sevmezdi. Ve bunu kendimin başarmasını istiyordu. Yani bir torpil olmadan veya bir konuşma olmadan direkt kendimin girmesini istiyordu. Sabía. Se murió Lola. No, no, no me la sé. Yıllar sonra düşündüğümde aslında bu gereksiz aile ve spor hocası yakınlaşmasından gelen torpil dışında hala neden takıma giremediğimi anlayamıyorum aslında. Voleybol takımına bir türlü giremediğimden aslında okulumdan gerçekten çok soğumuştum. Ve yedek olarak yine gittiğim bir maçta karşı takımın antrenörünün okulumdan ayrılan eski beden hocam olduğunu gördüm. Ve koşarak gittim yanına ve o da hani Duru'cum nasılsın kelimesini bitirmeden ben bu okula gelirsem beni takıma alır mısın diye sordu. O da gel tabii ki alırım, senin gibi hevesli çocuğu niye almayayım dedi. Ben de aslında bu benim güvenimi kazanmamı sağladı, yani kendime güvenimi yine tekrardan hissetmemi sağladı. O yüzden bundan Çilin hocamı yanaklarından öpüyorum. Anneme ve babama bu durumu anlattım ve bu duruma bu kadar takıldığımı bilmiyorlardı aslında. Bu yüzden biraz şaşırdılar ve biraz da aslında soğuk baktılar bu olaya. Çünkü okuduğum okul gerçekten kampüs büyüklüğünde bir okuldu ve hani Türkiye çapında bir sürü şubesi vardı.
Fakat gitmek istediğim okul küçüktü ve sadece yaşadığım şehirde vardı bu okul. Aynı zamanda bursluluk olayı vardı. Gittiğim okula hiçbir para ödemiyordum %100 burslu olduğum için. Bu yüzden aynı zamanda öteki okula gitmem için de burs kazanmam gerekiyordu. Bu yüzden bursluluk sınavına çalıştım. Ailem iyi bir bursluluk alırsam okula geçebileceğimi söylediler. Bu yüzden hırslandım yani. O hırsla aslında bursluluğu aldım. Okula gittim, o okula kaydoldum. Sonra o takıma girdim, voleybol takımına. O voleybol takımının kaptanı oldum. Ve eski okuluma karşı oynadığımız maçta kaptan olarak o maçı da aldık, kazandık. Bu yüzden aslında gerçekten garip bir anıydı bu benim için. Anlayacağınız voleybol benim için aslında büyük bir tutku. Yani en ufacık bir anım olsa hemen voleybol maçlarını, voleybol antrenmanlarını izlerim veya Instagram'ım veya işte bütün sosyal medyalarım hepsi voleybolcularla, voleybol maçlarıyla dolu. Bu okulumdaki haftada 4 gün 2'şer saat olan turnuvalarıma katılıyorum. Yıl boyunca da hem il içinde hem de il dışında yapılan maçlara katılıyorum. Turnuvalar var. Yani yılda en az 2 kere, 3 kere il dışında yapılan turnuvalara katılıyoruz. Hatta geçen sene 4 ay arayla 2 kere ayağımı kırdım. Fakat voleybola karşı hiçbir soğuma veya ek- hiçbir soğuma yaşamadım. Yani hala voleybola aynı aşkla oynuyorum. Bu takımımı aynı zamanda antrenörlerimi de çok seviyorum.
Şu an 11. sınıftayım. Yani çok stresli bir dönemdeyim aslında. Çünkü üniversite hazırlıklarım başladı ve zamanımı çok disiplinli ve çok düzenli bir şekilde yönetmem gereken bir serüvendeyim. Hatta SAT sınavlarına hazırlanıyorum. Başka bir videomda bahsetmiştim eğer hatırlıyorsanız. Fakat yarın turnuvaya gidiyorum 4 günlüğüne. Aguascalientes adlı bir şehirde turnuva. Yani yaşadığım şehre 287 kilometre galiba uzaklıkta. Açıkçası bu sefer turnuvaya gidip gitmemek arasında çok arada kaldım. Çünkü hani kendimle çeliştim. Yani oturup sınavına çalışmalıyım. Turnuvaya gitmemeliyim diye kendime ne çalıştım. Hatta antrenörüme bile dedim ben gelemeyebilirim dedim. Fakat ben gerçekten eminim ki çok şanslıyım. Çünkü çok iyi bir aileye sahibim. Annemler yani git dediler. Çünkü eğer zaten hani o kitabı açıp önüne oturduğunda bile acaba turnuvada ne oluyor, maçları kazandılar mı diye düşüneceksin. Onun yerine git ve oyna dediler. Bu senin hobin. Ve hayatında hani üniversiteye hazırlık için bile hobilerini ve sporlarını çıkarmamalısın hayatından dediler. Yoksa hayat çok sıkıcı olur dediler. Bu yüzden o turnuvaya gitmeye karar verdim. Annemler de benden bir gün sonra gelecekler o şehire ve benim başka bir otelde kalıp benim maçlarımı seyredecekler. Şimdi gelelim can alıcı soruya. Düzenli spor yapmak akademik hayatınızı olumsuz mu etkiler? Bence hayır. Ve aileme göre de hayır. Çünkü kendimden örnek vererek anlatayım. Ben sabah 7'de okula gidiyorum ve 2-2.30 gibi okuldan çıkıyorum. Daha sonra 3'te neredeyse evde olmuş oluyorum. Bu 3'ten sonra yemek yiyorum ve aynı zamanda işte ilk önce o gün işlediğim dersleri tekrar ediyorum ve sonra ödevlerim varsa ödevlerimi yapıyorum. Ve 6'da antrenmanım var, ona gidiyorum. 2 saat antrenmandan sonra 8'de yani antrenmanım bitiyor. Neredeyse böyle 8 yani 8-15 geçe gibi bir evde olmuş oluyorum. Bu süreçten sonra hem duş alıyorum hem yemek yiyorum ve 9'da aslında masamın başına oturmuş oluyorum. Bu süreçten sonra aslında hiç okulla ilgili bir ödevimi yapmıyorum. Yani bitirmeye çalışıyorum antrenmandan önce bütün ödevlerimi. Ve bu antrenmanından sonra sadece AP derslerime ve aynı zamanda SAT sınavına hazırlığına önem veriyorum. Ve en geç 11.30 gibi de yatağa girmeye çalışıyorum uyumak için. Onun dışında çok sıkışık olduğum zamanlarda veya sınavlarımın olduğu zamanlarda yani okul sınavlarım olduğu zamanlarda da sabahları 1-2 saat erken kalkıp çalışmaya gayret gösteriyorum. Aslında yani spor bana yardımcı oluyor. Ders çalışma zamanımı ikiye bölmüş oluyor. Yani okul zamanım, okul dersleri zamanım ve daha dışında hani SAT ve AP derslerim. Yani daha düzenli oluyorum aslında ve kendime de zaman ayırmış olabiliyorum. Üstelik spor yaptığım için hem kendimi daha mutlu hem de daha zinde hissediyorum aslında. Şimdi siz soracaksınız sen hiçbir şeyden mi fedakarlık etmiyorsun? Şunu aslında şöyle cevaplayabilirim. Yani favorilerinizi çok iyi listeleyin. Yani hem spor yapacağım, hem dans edeceğim, hem müzik dinleyeceğim, hem kitap okuyacağım olmuyor yani. Ve ben bu favorilerimi listeledikten sonra aslında en yani birinci sırada voleybol olduğu için onunla gidiyorum. Mesela ben her ne kadar müzik dinleyip dans etmeyi çok sevsem de hani odamda açıp yani saatlerce yapabilirim bu aktiviteyi. Veya kitap okumayı çok severim. Yani hem online olarak hem de gerçek yani normal fiziksel kitap okumayı çok severim yani. Onun dışında film, animasyon izlemeyi çok severim. Fakat bunlar benim fedakarlık yaptığım şeyler. Bunlar yerine voleybolu seçtim. Bu yüzden bence siz de sizi en mutlu eden aktiviteyi seçin ve onu yapın. Belki benimki kadar çok zaman alan aktiviteniz yoktur. O zaman hobilerinizin sayısını arttırabilirsiniz. Yani ben ders çalışmaya başlamadan önce resim yapacağım. Uyumadan yarım saat önce de kitap okuyacağım diyebilirsiniz. Kendinize en uygun planı hazırlayın ve buna devam ettirin. Fakat size önerim şu ki yani bu üniversite hazırlık sürecini bir zulüm içinde yaşamayın. Yani bugün spor yaptım veya bugün verimli çalışamadım. Çünkü şu hobime çok vakit verdim diye yani vicdan yapmayın kendinize veya aileler aslında çocuklara
hep ders çalışacaksın diye odaya kitlememeli. Yoksa ilerleyen yaşlarda aslında bu aile baskıları ve kendi kendimize kurduğumuz baskılar çok büyük sorunlara ve yani mental açıdan sorunlara yol açabiliyorlar. Yani siz elinizden gelenin en iyisini yapın ve ben gerisini aslında biraz da kader diyorum. Turnuva görüntülerimi ve kazanıp kazanmadığımızı kanalıma ekleyeceğim. Umarım kazanmışızdır. Ben de bilmiyorum çünkü daha bunu gitmeden önce çektim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.